Gülperi'nin sabır uykusu ve meraklı gezgin. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok eski zamanlarda Anadolu'nun kalbinde yemyeşil tepelerin arasına kurulmuş, etrafı mis kokulu, gül bahçeleriyle çevrili bir diyarda, halkını seven, adaletli bir padişah ile bilge ve şefkatli bir sultan yaşarmış. Onların en büyük dileği saraylarının neşesini arttıracak, sevgilerini paylaşacak bir çocuk sahibi olmakmış. Her gün dua eder, bahçedeki gülleri sular, sabırla beklerlermiş. Sonunda güzel bir bahar sabahı dilekleri kabul olmuş. Sultanın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. Gözleri Anadolu toprağı gibi sıcak bakan, saçları gece gibi parlak bu bebeğe Gülperi adını vermişler. Padişah ve sultan mutluluktan havalara uçmuş. Kızlarının doğumu şerefine tüm halkın davetli olduğu, oyunların oynandığı, şarkıların söylendiği, paylaşmanın ve sevincin ön planda olduğu büyük bir şenlik düzenlemişler. Padişah ülkenin dört bir yanından bilgeliği ve iyi kalpliğiyle tanınan 7 bilge periyi şenliğe özel olarak davet etmiş. Bu bilge periler küçük Gülperi'ye güzel dileklerde bulunmak ve ona hayat yolunda rehber olacak armağanlar vermek için gelmişler. Şenlikte sıra bilge perilere gelmiş. Birincisi Gülperi'ye öğrenme merakı ve keskin bir zeka armağan etmiş. İkincisi ona karşılaştığı zorluklara karşı cesaret ve dayanıklılık vermiş. Üçüncüsü çevresindeki herkese karşı şefkat ve anlayış dolu bir kalp dilemiş. Dördüncüsü ona yaratıcılık ve el becerisi, beşincisi doğa sevgisi ve altıncısı da içini ısıtan bir neşe ve iyimserlik armağan etmiş. Tam 7. bilge peri dileğini sunacakken şenliğe davet edilmediği için kızgın, yüzü asık, dağlarda tek başına yaşayan yaşlı bir cadı çıka gelmiş. Kimse onu hatırlamadığı için çok kızgın ve biraz da öfkeliymiş. Kırgın bir sesle konuşmuş. "Beni unuttunuz, beni dışladınız. Öyleyse dinleyin." Prenses 16. yaşına geldiğinde merak ettiği bir şey yüzünden parmağına sivri bir nesne batacak ve derin, çok derin bir uykuya dalacak. Kimse onu uyandıramayacak. Sarayda bir anda hüzünlü bir sessizlik olmuş. Padişah ve sultan çok üzülmüşler. Neyse ki 7. bilge peri henüz dileğini sunmamıştı. Öne çıkıp sakin ve bilge bir sesle konuşmuş. "Cadının sihri geri alınamaz. Ama endişelenmeyin. Gülperi bu derin uykudan uyanacak. Bu uyku onun için bir dinlenme ve sabır dönemi olacak. Kendini ve dünyayı daha iyi tanıyacağı bir iç yolculuğa çıkacak. Sadece o değil, bu saraydaki herkes zamanın durduğu huzurlu bir uykuya dalacak. Ta ki doğru zaman gelene ve Gülperi'nin merakını ve nezaketini anlayacak, ona saygıyla yaklaşacak iyi niyetli bir yolcu gelene kadar. O zaman geldiğinde Gülperi kendi gücüyle ve belki biraz da dışarıdan gelen bir dostluk kıvılcımıyla uyanacak." Padişah yine de kızını korumak için saraydaki tüm sivri uçlu aletlerin, özellikle de eski dokuma aletlerinin dikkatlice kaldırılmasını istemiş. Ama bunu bir yasak gibi değil, bir önlem olarak yapmış. Gülperi'ye de merakının değerli olduğunu ama bazı şeylere dokunmadan önce sormanın önemini anlatmışlar. Yıllar geçmiş, Gülperi bilge perilerin armağanlarıyla meraklı, cesur, şefkatli, yaratıcı ve neşeli bir genç kız olmuş. Sarayın bahçesinde koşup oynamayı, kitaplar okumayı, yıldızları seyretmeyi ve yaşlılardan hikayeler dinlemeyi çok severmiş. 16. yaş gününde sarayda yine sakin bir kutlama yapılıyormuş. Gülperi daha önce hiç keşfetmediği sarayın eski, unutulmuş bir kulesine gitmeye karar vermiş. Merdivenleri tırmanıp tozlu küçük bir odaya girmiş. Orada pencere kenarında oturmuş, eski, ahşap bir çıkrıkla yün eğiren yaşlı bir kadın görmüş. Bu kadın sarayın uzak bir köşesinde yaşayan ve padişahın uyarısından haberi olmayan biriymiş. Gülperi daha önce hiç böyle bir alet görmemiş. Yaratıcılık ve el becerisi armağanına sahip olduğu için bu aletin nasıl çalıştığını çok merak etmiş. "Merhaba nineciğim," demiş nazikçe. "Bu güzel aletle ne yapıyorsun? Nasıl çalışıyor?" Yaşlı kadın gülümseyerek, "Bu bir çıkrık güzel kızım. Yünü iplik haline getirir. Bak iyi nasıl da dönüyor," demiş. Gülperi hayranlıkla izlemiş. "Dokunabilir miyim? Nasıl hissettirdiğini merak ettim," diye sormuş. Yaşlı kadın izin vermiş. Gülperi dönen iye hafifçe dokunduğu anda cadının kötü sihri gerçek olmuş. Parmağına iğin ucu değmiş. Ama canı yanmamış. Sadece aniden tatlı bir uyku bastırmış.
esneyerek oracıktaki minderin üzerine uzanmış ve huzurlu, derin bir uykuya dalmış. Tam o anda 7. Bilge Peri'nin dediği gibi sihirli bir sükunet bütün sarayı kaplamış. Padişah çalışma odasında, sultan bahçede, aşçılar mutfakta, bahçıvanlar güllerin arasında, herkes olduğu yerde tatlı bir uykuya dalmış. Zaman adeta durmuş. Sarayın etrafını ise dikenli değil ama çok sık ve geçit vermez, uyuyanları koruyan mis kokulu bir gül sarmaşığı duvarı kaplamış. Aradan uzun yıllar geçmiş. Ne kadar geçtiğini kimse bilmiyormuş. Çünkü zaman durmuş gibiymiş. Saray ve içindeki uyuyan güzellik, uyuyan gül sarayı efsanesi olarak dilden dile dolaşmış. Bir gün dünyayı gezmeyi, farklı kültürleri tanımayı seven, Mert adında genç, nazik ve meraklı bir gezginin yolu bu diyara düşmüş. Uyuyan Gül Sarayı efsanesini duymuş ve hikayenin sonunu merak etmiş. Sarayı bulmak için yola koyulmuş. Nihayet güllerle sarılı saraya ulaşmış. Yaklaştığında bir mucize olmuş. Çünkü Bilge Peri'nin bahsettiği doğru zaman gelmişti. Gül sarmaşıkları sanki Mert'in iyi niyetini ve saygısını hissetmiş gibi ona zarar vermeden yavaşça aralanarak bir yol açmışlar. Mert hayranlık ve biraz da heyecanla içeri girmiş. Uyuyan insanları, hayvanları, durmuş zamanı görmüş. Herkese ve her şeye büyük bir saygıyla yaklaşmış. Merakla sarayı dolaşırken eski kulenin tepesindeki odaya ulaşmış. Orada minderin üzerinde huzurla uyuyan Gülperi'yi görmüş. Güzelliğinden çok yüzündeki sakin ifadeden ve etrafa yayılan huzurdan etkilenmiş. Yanına usulca yaklaşmış. Onu aniden uyandırmanın doğru olmayacağını düşünmüş. Bir süre sessizce onu izlemiş. Sonra belki de duyduğu hikayelerden ve hissettiği saygıdan dolayı yumuşak bir sesle konuşmuş. "Merhaba, efsanelerdeki Gülperi sen olmalısın. Umarım uyanma vaktin gelmiştir. Dünya seni bekliyor." Bu nazik ses belki de doğru zamanda söylendiği için Gülperi'nin rüyalarına ulaşmış, genç kız yavaşça gözlerini aralamış. Karşısında tanımadığı ama gözlerinde nezaket ve merak gördüğü genç adamı görünce şaşırmış ama korkmamış. "Merhaba," demiş uykulu bir sesle. "Neredeyim? Ne kadar zaman geçti?" Tam o sırada sarayın geri kalanında tatlı uykularından uyanmaya başlamış. Padişah, sultan, aşçılar, bahçıvanlar. Herkes esneyerek şaşkınlıkla etrafına bakıyormuş. Gül sarmaşıkları da kapılardan, pencerelerden çekilerek gün ışığının içeri dolmasını sağlamış. Gülperi ve Mert tanışmışlar. Gülperi uyuduğu süre boyunca gördüğü rüyaları, içsel yolculuğunu anlatmış. Mert de kendi gezilerini, öğrendiklerini paylaşmış. Birbirlerinin merakını, nezaketini ve dünyayı anlama isteğini görmüşler. Gülperi ailesine kavuşmuş. Saray yeniden kahkahalarla, konuşmalarla dolmuş. Mert bir süre daha sarayda misafir kalmış. Gülperi ile uzun sohbet etmişler. Birlikte sarayın kütüphanesinde vakit geçirmişler. Bahçede dolaşmışlar. Aralarında derin bir dostluk ve anlayış bağı kurulmuş. Birlikte yeni maceralara atılmayı, öğrenmeye devam etmeyi hayal etmişler. Gelecekte ne olacağını zaman gösterecekmiş ama en önemlisi sabrın, merakın, nezaketin ve gerçek bir bağ kurmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. Evet çocuklar, masalımız burada sona ermiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri merakla dinleyene, biri de dünyadaki tüm iyi kalpli çocuklara. Masalımızı beğenmeyi, bir sonraki eğlence dolu masalımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.